Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 1,5 kilo kıyma aldım. Bu kıymadan neler yaptım neler. Şimdi videoma geçiyorum. Bu kıymayı hem yemeklik yapacağım hem de köfte yapacağım. Yemeklik için buzdolabı poşetine şöyle yarım kilo kadarını aldım. Buzdolabı poşetine koyuyorum. İçerisindeki havayı şöyle bu şekilde çıkarıyorum. Ağzını sıkıca bağlıyorum ve elimle inceltiyorum. Sizler nasıl saklıyorsunuz yemeklik olarak? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız herkes için faydalı fikirler olur. Elimle böyle düzledikten sonra şekil veriyorum. Şöyle kesebileceğim şeklinde. Önce ikiye, sonra şöyle 3 parçaya bölerek hazırlıyorum. Bunu bu şekilde donduruyorum. Tek tek yemeklik şeklinde kullanıyorum bunu. Diğer kıymayı da köfte yapacağım. Birkaç çeşit köfte yapacağım. Öncelikle kıymamı tepsime alıyorum. Köftemin malzemesi bütün yapacağım köftelerde aynı malzeme ama şekil olarak farklı olacak. Öncelikle soğanı blenderdan geçiriyorum. Siz dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Elinizde ince ince doğrayabilirsiniz. Ama ben makineden geçirmeyi tercih ettim. Dondurucuda sizler hangi tür köfteleri saklıyorsunuz? Bunları da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet, 2 tane kuru soğan blenderdan geçiriyorum. Evet, soğanımızı kıymanın içerisine boşaltıyorum. Bir tane yumurta galeta unu kullanmıyorum. Glutensiz köfte yapacağım. Bu yüzden 1 çay bardağı mısır irmiği kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sarımsak. Hepsini koyduktan sonra iyice yoğuruyorum. Bu aşamada yoğurma çok önemli. Her şeyin birbirine karışabilmesi için çok iyi yoğurmamız lazım. Bir de galeta unu olmadığı için irmiğin şişmesi için yoğurduktan sonra bekliyorum. Yarım saat köfteyi dinlendiriyorum. Bu yoğurduğum malzemeyi değişik şekillerde köfteler yapıp dondurucuya atacağım. Dondurucudan çıkardıktan sonra hanımlar çok iyi bilir. Çok daha rahat kullanılıyor. Hızlı oluyor yapması. Şimdi çorbalık için köfte yapıyorum. Böyle köfteleri minik minik ayırdım. Elimle yuvarlıyorum. Önce tavada pişirip sonra dondurucuya koyacağım. Böyle daha iyi oluyor. Diğeri pişerken erime riski var eğer çiğden korsanız, ama böyle tavada kızartıp korsanız dondurucudan çıktıktan sonra çorbanın içerisinde erimiyor köfteler. Köftelerim hazır. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Üzerine yağ ekliyorum, altını açıyorum ve kızarmaya bırakıyorum. Yavaş yavaş arada bir karıştırıyorum. Her tarafı eşit bir şekilde kızarması için. Tavam biraz küçük oldu. Siz biraz daha büyük tavada yapabilirsiniz tabii ki. Ama merak etmeyin, köftelerim çok güzel kızardılar. Hiç dağılmadılar. Çorbalık köftelerim yan tarafta kızarırken şimdi ızgara köfte yapıyorum. Bu şekilde bildiğimiz klasik köfteler, anne köftesi de diyebiliriz. Böyle 2 kişiye yetecek kadar köfteyi ayarlıyorum bu şekilde. Bir de İzmir köfte yaptım. Bir de bu köfte harcının içerisine salça ve maydanoz katarak değişik bir köfte yaptım. Hepsini dondurucu kabına koydum ve dondurucuda
sakladım. Tabii bunu yemek yapacağım zaman tek kullanımlık çıkarıyorum ve kullanıyorum. Sizler de bu şekilde yapıp korsanız daha sonrasında kolaylık olur. Sorunuz varsa videonun altına yazarsanız cevaplarım arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Videomla baş başa bırakıyorum sizleri.